Merhaba arkadaşlar. Bu derste BroadSoft firmasının Video Converter isimli programının debug ve analizini yapıp reverse yöntemiyle programın işleyiş biçimini ve fonksiyonel akışlarını inceleyeceğiz. Öncelikle programı bu web sitesinden indirelim. Ve sonrasında normal bir şekilde programı kuralım. Ve programı çalıştıralım. Bu program ne işe yarıyor? Çeşitli video dosya formatlarını bir diğerine dönüştürmek için kullanılan bir video dönüştürücü yazılımıdır. Programı ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğunu belirten metin ve uyarıları kontrol ediyoruz. Açılışta bir NEC ekranı bizi karşılıyor. Trial diyelim. Programın hakkında bölümünde trial yazdığını görüyoruz. Ayrıca yine aynı şekilde help bölümünde yine register linkinin olduğunu görüyoruz. Şimdi herhangi bir video dosyasını seçip dönüştürme işlemini yapmaya çalışalım. Dönüştürme işleminde deneme sürümü olduğunu ve dönüştürme sonrasında bir logonun videonun ortasına ekleneceğini belirtiyor. Tamam diyelim. Şimdi dönüştürülen dosyayı açalım. Gördüğünüz gibi dönüştürülen dosyanın ortasında bir logo mevcut. Asıl dosya içerisinde böyle bir logo yok. Şimdi programın kurulu olduğu dizine gidelim. Ve ana dosyasını diye ile açalım. ...32 bitlik C++ ile derlenmiş bir yazılım, herhangi bir koruması görünmüyor. Fakat bu yazılımda kendi içerisinde koruma amacıyla bir karmaşıklaştırma uygulanmış. Önce reverse edeceğimiz fonksiyonu bulmalıyız. Şimdi önce 32 bit debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım. Ve programın kurulu olduğu dizine gidip ana dosyasını seçelim. Sonrasında sağa tıklayıp ara, geçerli modül, string referanslarını tıklayıp arama bölümüne retail yazalım. Birincisine çift tıklayıp olduğu bölüme gidelim. Bir alt satırdakine çift tıklayıp olduğu bölüme gidelim. Kontrol edelim.
Bu bölümü kontrol ettiğimizde buradaki JNE atlama satırının hemen üzerinde CMP EX2 satırının olduğunu görüyoruz. Yani Retail 2. Çünkü burada EX değerini 2 ile karşılaştırıyor ve alt satırdaki atlama satırında bir atlama olmayacak. Yani EX 2 değerini almış. Buradaki 2 değerine dikkat edelim. Şimdi bu CMP EX2 satırı üzerindeki call çağrısını incelemeliyiz. Öncelikle F9 ile programı çalıştıralım. Karşılama ekranı geldi. Gördüğünüz gibi programda anahtar girilecek bir ekran yok. Henüz. Şimdi bu call çağrısına sağ tıklayalım. Ve Disassembler'da takip et deyip adresi seçelim. Yine burada aynı adresimiz olan bu bölüme sağ tıklayıp Disassembler'da takip et deyip çıkan yeni adresi seçelim. Push EBP ile başlayan bir bölüme geldik. Buraya bir breakpoint ekleyelim ve bu bölümü açıklayalım. Bu kısımda gördüğünüz ilk iki satır standart fonksiyon başlangıcı yani stack frame oluşturma bölümüdür. Bu kısımdan itibaren push ECX ve move dword bölümlerinde ECX register'a stack alanına atılıyor. EBP 4 burada fonksiyon içindeki lokal değişkeni yani ECX'ten gelen parametreyi lokal değişkene kopyalıyor. Bu kısımda yani EBP 4 bölümünde lokal değişken tekrar EX'e alınıyor. Bir alt satırda önemli olan yer burası. EX'in tuttuğu adresin 0x34c offsetindeki değeri tekrar EX'e alıyor. Yani bir struct object içinden alan okunuyor. Burayı açıklayalım. EX burada nesnenin başlangıç adresi yani thisPointer 0x34c ise nesnenin içindeki bir alanın offset değeridir. Yani buradaki 34c offset'i ne olabilir? Bir state durum olabilir, bir pointer olabilir, bir flag seti olabilir veya bir counter id olabilir. Tam olarak anlamak için bu değeri kim yazıyor? Başka hangi fonksiyon 0x34c offset'ini kullanıyor? Veri türü nasıl okunuyor? Bunları incelemeliyiz. Sonrasında buradaki move ESP, EBP ve devamında stack frame kaldırılıyor ve fonksiyon bitiriliyor. Şimdi debugger'ı restart edip F9 tuşlayalım. Ve gördüğünüz gibi push EBP satırına, breakpoint satırına geldik. Yani analiz etmemiz gereken fonksiyonu bulmuş olduk. F8 ile ilerleyelim. Satır satır. Bu satır üzerine geldiğimizde alt açıklama kısmında 1 olduğunu belirtiyor. Yani runtime sırasında bu alan 1 olarak ayarlanmış. Başka bir açıdan lisans ile ilgili bir durum state. Şimdi bu satıra bir açıklama ekleyelim. Sonrasında alt açıklama kısmında 1 olan bölümü düzenleyelim. Sağ tıklayıp değeri değiştir. Adresi seçelim. Ve 2 diyelim. Tamam diyelim. Sonrasında bu yaptığımız değişikliğin ne işe yaradığını görmek amacıyla kesme noktası bölümünden breakpoint'i pasif duruma getirelim. Ardından F9 ile programı devam ettirelim. Ve gördüğünüz gibi program tarafından gizlenen anahtar girme bölümü açıldı. Yani 2 verdiğimiz 2 değeri registration code. Şimdi bu alana
herhangi bir şey girelim ve register diyelim. Bize hata mesajını gösterdi. Şimdi doğru fonksiyonda olduğumuzu anlamış olduk. Breakpoint'i tekrardan aktif yapalım ve restart edip F9'la yine breakpoint satırına gidelim. F8 ile satır satır ilerleyelim. Burada yaptığımız değişiklik restart ettiğimiz için gitti. Tekrardan bunu 2 yapalım. Ve F8 ile devam edelim. Bu geldiğimiz bölümde CMP-EX 6 bu satırda EX değerini 6 ile karşılaştırıyor. Fakat EX değeri gördüğünüz gibi 2. Bu satıra bir açıklama ekleyelim. Ve registered 6 diyelim. Şimdi tekrardan debugger restart edelim ve reverse işlemine başlayalım. F9'la ilk breakpoint satırına gidelim. Şimdi yeri gelmişken burada yazılımsal ve donanımsal breakpointler konusuna biraz değinelim. Yazılımlar şöyle çalışır. CPU'nun anlayıp doğrudan çalıştırdığı bir dizi instruction, talimat göndererek çalışırlar. Yazılımsal breakpoint, debugger hedef kodun içine 0xCC yazar. Çalıştığında işlemci kesmesi oluşur. Aynı zamanda program kodunun byte'ını değiştirir. Anti-tamper kontrolleri bunu fark edebilir. Donanımsal breakpointler CPU'nun debug register'larını kullanır. Kod değişikliği yapılmaz. Bu donanımsal breakpoint türlerinin okuma, yazma, çalıştırma, erişim gibi seçenekleri vardır. İşlemci özelliklerine bu göre değişir. Kod değiştirilmez. Böylece anti-tamper atlatma avantajı vardır. Genelde daha güvenilir şekilde hangi instruction yazdı bilgisini buradan alabiliriz. Ayrıca bazı programlar analizi ve debug edilmeyi zorlaştırmak için anti-debug teknikleri kullanır. Bu anti-debug kontrollerinin çalıştığı anı yakalamak ve müdahale etmek amacıyla donanımsal breakpointler hardware breakpoint yerleştirilir. Breakpoint tetiklendiğinde CPU o noktada durur ve o anda fonksiyonu düzenleyebiliriz. Return değerini değiştirebilir veya fonksiyonu atlayarak anti-debug kontrolünü etkisiz hale getirebiliriz. Böylece program sanki anti-debug hiç çalışmamış gibi devam edebilir. Aynı şekilde örneğin bir malware debug edilmeyi engellemek için belirli fonksiyonları veya API'leri çağırıyorsa bu API çağrısının çalıştığı anı yakalayıp return değerini değiştirebilir ya da fonksiyonu atlayarak malware'in anti-debug davranışını devre dışı bırakabiliriz. Bunu genellikle donanımsal breakpointlerle yaparız. Yani donanımsal breakpointler esasen teşhis ve bypass araçlarıdır ve bypass işlemi analistin müdahalesiyle gerçekleştirilir. Yine donanımsal breakpointler belli bir bellek adresine erişen okuma, yazma, çalıştırma olayı olduğunda bunu yakalamak ve durdurmak için donanımsal breakpoint eklenir. Bu satırdaki 34C içindeki byte değeri 0x01 olmuş. Bunu kimin yazdığını yakalamak için donanımsal breakpoint eklemeliyiz. Buradaki amacımız dump bölümünde o adresin içindeki 01 byte'ını yazma türünde hardware breakpoint eklemeliyiz. Bundan sonra bu program seçtiğimiz bu adrese yazma yaptığında işlemci duracak ve debugger bize bunu yazan instruction adresini, çağrı yığını ve register durumunu gösterecek ve böylece hangi satırların bunu atadığını test edebileceğiz. Özet olarak yazılımsal breakpointler kodu değiştirir, execute breakpoints için idealdir. Donanımsal breakpointler CPU debug register'larını kullanır, kod değiştirilmez, izleme yapılır. Zaten bizim de amacımız
34C içindeki 01 değerini kimin yazdığını tespit etmektir. Şimdi devam edelim. Açıklama kısmındaki bu satıra sağ tıklayalım. Dökümde takip et deyip adresi seçelim. Yani alt dump alanında bu aldığı bir değerini görelim. Ve bu dump döküm alanındaki değere donanımsal breakpoint ekleyelim. Şimdi bu 1'e sağa tıklayıp kesme noktası, donanımsal erişim ve byte diyoruz. Alt bölümde donanımsal kesme noktası breakpoint ayarlandı mesajını gördük. Ayrıca yine yukarıdaki kesme noktaları bölümünde donanımsal breakpoint'in eklendiğini de görebiliriz. Şimdi debugger'ı restart edelim ve F9 tuşlayıp programı çalıştıralım. Geldiğimiz bölümde bir üst satırdaki 34C1 bölümünü görüyoruz. Yani 34C ile EX34C ile bağlantılı. Tekrar F9 tuşlayalım. Geldiğimiz bu push satırının üzerine doğru baktığımızda 34C satırının olduğunu görüyoruz. Yani bir değerinin atandığı, set edildiği satır burası. Aynı şekilde bu satır üzerinde bir de atlama satırı var. Fakat bu satır atlama işlemini gerçekleştirmiyor. Bu satırı atlayacak şekilde düzenlemeliyiz ve böylece bir değerini almayacak. Bu satıra bir breakpoint ekleyelim. Ve debugger'ı restart edip F9 ile breakpoint satırına gidelim. Bu satırdaki opcode byte'ını yani buradaki 75 değerini 74 yapmalıyız. Çünkü sadece metni değiştirirsek yani buradaki JNE değerini J yaparsak arkadaki opcode byte değeri değişmez. Ve SIPU hala bunu 75 değerinde görür. Yani JE 0x74, JNE ise 0x75'tir. Ve SIPU bu opcode değerlerini okur. Şimdi buna sağ tıklayalım. Binary düzenle diyelim. Buradaki 75, 65'i 74, 65 yapalım. Böylece artık kalıcı olarak atlama işlemini gerçekleştirecek. Bazen çok ayrıntılı teknik bilgiler anlaşılmayı zorlaştırabilir. Fakat bu bilgileri her derste yeri geldiğinde kısım kısım parça parça anlatıyoruz ki ilerleyen derslerde daha karmaşık yazılımların analizi sırasında sizin için bu bilgiler hatırladığınızda faydalı olsun. Şimdi F9 tuşlayalım ve devam edelim. Bu satıra geldiğimizde yine bir üst satırda 34C0 değerinin olduğunu görüyoruz. Bu satırı düzenleyelim ve buradaki 0'ı 6 şeklinde değiştirelim. Çünkü program kayıtlı lisans için 6 değeri ile karşılaştırma yapıyordu. Şimdi bu haliyle reverse işlemini tamamladık. Kesme noktaları bölümündeki breakpointleri pasif yapalım. Ve F9 ile programı çalıştıralım. Açılışta gelen neg ekranı artık gelmedi. Help bölümünde artık register linki yer almıyor. Hakkında bölümünde artık trial metni yazmıyor. Bu haliyle kayıt işlemini gerçekleştirelim.
Düzenlediğimiz dosyayı ana dosya olarak belirleyelim. Ve programı kısa yolundan çalıştıralım. Şimdi tekrardan bir dosyayı dönüştürme işlemini gerçekleştirelim. Artık logo yok. Artık programı açtığımızda açılışta gelen bir deneme sürüm karşılama ekranı, arayüzünde herhangi bir deneme sürümü yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde reverse yöntemiyle programı kullanılabilecek şekilde düzenlemiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.